Ben Levent Öztürk. Yaklaşık 20 yıldır profesyonel colorist olarak Türkiye'de ve yurt dışında birçok projede görev aldım. Hemen hemen her profesyonel renk düzenleme yazılımı ile ilgili bilgi sahibiyim ve sinema ve TV'de renk A'dan Z'ye sinematografi kitabının yazarıyım. Profesyonel bir colorist olarak sektörde öğrendiğim ne varsa bu kanalda seninle paylaşıyorum. Hazırsan başlıyoruz. Fujifilm Türkiye, Oktostore, Levent Öztürk'le renk atölyesini sunar. Birçok terimle ilgili birçok soru alıyorum ve özellikle beyaz dengesiyle ilgili merak edilen şeyler var. Bu videoda beyaz ya da siyah dengesinin benim için ne ifade ettiğini anlatmak istiyorum. Gerçek hayatta %100 siyah veya %100 beyaz neredeyse hiç yoktur. İzleyicinin gözü sahneye göre siyahı ve beyazı yeniden yorumlar. Ve 20 yıllık deneyimim şunu gösterdi. İzleyici gerçek renklere değil, inandığı renklere tepki verir. Bir gece sahnesindeki siyahla gündüz sahnesindeki siyah aynı değildir. Örneğin bir gece sahnesinde teknik olarak mavi tonlar kullanılsa bile izleyici bunu siyah olarak kodlayabilir. Hatta gece sahnelerinde siyahları biraz maviye kaydırmak gece sahnelerine derinlik hissi katabilir. Gün batımında insan beyni beyaz kağıdı hala beyaz olarak görür ama sinemada bu kuralı bozmak gerekir. Bu tip bir sahnede beyaz kağıt kullanarak beyaz ayarı yaparsanız evet belki teknik olarak beyazı elde edersiniz fakat duyguyu kaybedebilirsiniz. Yani sahnenin beyaz ayarı bana göre sahnenin doğru hissettirdiği şeydir ve color correction yani renk düzenleme işte bunu sağlar. Dolayısıyla bu tür sahnelerdeki beyaz noktası görüntünün en açık tonunu değil, izleyicinin en açık ton olarak kabul ettiği algısal referansı temsil eder. Gerçek hayatta bir kar manzarasındaki beyazla bir mum ışığındaki beyaz teknik olarak aynı renk sıcaklığına sahip değildir ancak film izlerken her iki sahnede beyaz kabul edilebilir. Daha cesur bir ifadeyle sahnede beyaz diye bir şey yoktur. Yalnızca izleyicinin inandığı beyazlar vardır. Yaptığınız işi test etmek için renk düzenlemeniz bittikten sonra aynı sahneyi 3 farklı beyaz noktasıyla, örneğin 4500 Kelvin, 6500 ve 8000 Kelvin civarlarında render alıp son kararınızı öyle verebilirsiniz. Kontrast ya da parlaklıkla ilgili durum da aşağı yukarı benzerdir. Örneğin sıradan bir colorist düşük pozlanmış bir sahneye baktığında bu siyahlar çok koyu, düzeltemeyebiliriz derken usta bir colorist bu karanlığı karakterin iç dünyasını yansıtmak için nasıl kullanabilirim diye sorar. Elbette cilt tonlarını koruyarak, hatta cilt tonlarını doğru tutarken diğer her şeyi değiştirsek bile izleyici sahneyi gerçekçi hisseder. Az önce söylediğim gibi görüntüde beyaz ya da siyah dengesi gibi ayarlamalar teknik olarak mutlak gibi görünse de aslında her zaman sahneye göre değişir ve algısaldır. Peki neden? Örneğin karlı bir havada beyaz gözümüz tarafından daha mavi algılanabilirken sıcak bir gün batımında beyaz sarıya yakın bir tonda algılanabilir. Yani beyaz noktası sabit değildir. Sahnenin ışığı, atmosferi ve dramatik amacıyla şekillenir. Bu da beyaz ayarını aslında algısal bir dengeleme haline getirir. İkincisi, kamera sensörü her şeyi nötr görmek ister ama biz öyle değiliz. İnsan gözü ve beyni renk sabitliğini devreye sokar. Bu da farklı ışıklarda bile nesneleri tanıdık renklerde görmemizi sağlar. Dolayısıyla beyaz dengesi sadece kamera açısından teknik olabilirken izleyici algısına hizmet eden sanatsal da bir seçimdir aynı zamanda. Eğer bir kamera testi yapmıyorsam kamera açısından beyaz dengesini çok önemsemiyorum açıkçası. Aynı şekilde siyah dengesi de sahneden sahneye değişebilir. Siyah noktaların hafifçe yukarı çekilmesi bir sahneyi daha yumuşak, daha rüya gibi bir hale getirirken beyaz noktanın hafifçe bastırılması sahneyi daha nostaljik ya da solgun hissettirebilir. Gece bir araba farı sahnesinde siyah neredeyse sıfır olabilirken iç mekanda geçen düşük ışıklı bir gece sahnesinde siyah 20-30 değerlerinde tutulabilir. Çünkü ortamın siyahı o bağlamlıdır ve sinematografik anlatım açısından doğrudur. Bu videoda beyaz ve siyah dengesinin teknikten neden daha çok algısal bir yaklaşım olduğunu incelemeye çalıştık. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Renkte kalın.
Eğer bu video senin için faydalı olduysa kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Renk dünyasında ve dijital sinematografi ile ilgili daha konuşacak çok şeyimiz var. Merak ettiklerini ya da kendi deneyimlerini yorumlara yazarsan çok sevinirim. Çünkü bu kanalı birlikte geliştireceğiz. Görüşmek üzere. Fujifilm Türkiye, Oktostore, Levent Öztürk'le Renk Atölyesi'ni sundu.